Bugünkü masamızda hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak zirveye ulaşmanın ne demek olduğunu anlatan bir deneyim var. Evet, oldukça derin bir konu. Elimizdeki kaynaklar The Game Maker Stüdyosu'nun Cairn adlı yeni oyunu üzerine yazılmış, oldukça detaylı bir inceleme. Ki bu stüdyoyu tanıyoruz aslında. Tabii daha önce Fury gibi adrenalin dolu ya da Haven gibi dokunaklı işleriyle biliyoruz. Aynen. Bu defa ise bizi bambaşka bir yere, bir dağın yamacına bırakıyorlar. Hı hı. Bizim amacımız da şu, bu oyunu yani basit bir tırmanma simülasyonu olmaktan çıkarıp, oyuncuyla gerçekten derin, duygusal bir bağ kuran o anlamlı deneyime dönüştüren sihir ne? İşte o sihri çözmek lazım. Pekala, hadi bu konuyu bir açalım ve Cairn'in ardındaki felsefeyi keşfedelim. Kesinlikle. Oyunun çıkış noktası aslında çok net. Nedir? Hava adında profesyonel bir dağcımız var ve dünyanın en tehlikeli zirvelerinden biri olarak bilinen Kami Dağı'na tırmanma girişimini oynuyoruz. Tamam, buraya kadar klasik bir hikaye gibi. Ama işte burada asıl büyüleyici olan şey geliştiricilerin neyi dahil etmediği. Oo, bu ilginç. Yani etrafta düşmanlar yok, karmaşık görevler yok. Evet, yiyecek, su, vücut sıcaklığı gibi temel hayatta kalma mekanikleri var ama Ama bunlar ön planda değil. hiç değil. Bunlar ana odağı asla dağıtmıyor. Bütün mesele seninle kaya yüzeyi arasındaki o hassas ilişki. Tırmanışın kendisi yani. Aynen her bir elini, her bir ayağını yani her uzvunu tek tek kontrol ederek tutunacak bir yer arıyorsun. O anlar, İşte o anlar. Ve bu hani seni sinirlendirmek, sana acı çektirmek için tasarlanmış bir mekanik değil. tam tersi mi diyorsun? Tam tersi. Her hareketini tartmanı, rotanı dikkatlice planlamanı ve kesinlikle aceleci davranmamanı isteyen bir tasarım felsefesi var arkasında. Bu tırmanış mekaniği anladığım kadarıyla oyunun gerçekten kalbi gibi duruyor. Tam olarak öyle. İncelemede de altı çizilen ilk şeylerden biri bu zaten. Oyun kasıtlı olarak zor. Hem de nasıl. Özellikle ilk saatlerde en küçük bir dikkatsizlik ya da yanlış bir hesaplama Bitti. seni saniyeler içinde metrelerce aşağıya yani başladığın yere geri gönderebiliyor. Bu ilk başta çok sinir bozucu olabilir. Olabilir ama işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Oyun sana tek bir doğru yol dayatmıyor. Seçenekler sunuyor. Evet, karşına bir duvar çıktığında istersen daha güvenli, daha bariz ama belki de daha uzun bir yolu seçebilirsin. Ya da Risk alırsın. Aynen. Risk alıp daha tehlikeli görünen ama seni belki de gizli bir manzaraya veya koleksiyon parçasına ulaştıracak daha kısa bir patikayı deneyebilirsin. bu rota seçimi meselesi çok kritik. Çünkü her kararın bir ağırlığı var, bir sonucu var. Nasıl yani? Mesela daha uzun bir rotayı seçmek demek, o kısıtlı yiyecek ve su kaynaklarını daha hızlı tüketmek demek. Anladım. Ama kısa ve tehlikeli yolu seçmek de düşüp çok daha fazla zaman kaybetme riskini beraberinde getiriyor. Sürekli bir hesap kitap durumu. Sürekli bir risk-ödül analizi yapmanı gerektiriyor ve incelemede bunun yarattığı gerilimin altı özellikle çizilmiş. Sana şunu sorayım. Sence bu zorluk günümüz oyunlarındaki o herkesin bitirebilmesi gereken tasarım anlayışına bir başkaldırı mı? Bence kesinlikle öyle. Hatta daha da fazlası. Bu zorluk oyunun sana anlattığı hikayenin bir parçası haline geliyor. O çok iyi. İncelemede öfori kelimesi kullanılmış. Yani defalarca düştüğüm pes etme noktasına geldiğim bir bölümü nihayet aştığında Evet. O his. veya bir sonraki dinlenme noktasına ulaştığında hissettiğin o coşku. Bu his sadece başardım demekten çok daha derin. Çünkü onun için mücadele ettin. Tabii. O zorluk olmasaydı o zirveye ulaşmanın getireceği tatmin de bu kadar yoğun olmazdı. Yani oyun mekaniği aslında Hikayeyi sana yaşatıyor. aynen Ava'nın hissettiği o mücadeleyi ve azmi sana doğrudan yaşatmanın bir yolu haline geliyor. O anlarda. Gerçekten de Ava'nın yerinde oluyorsun. Çok doğru bir nokta. Bu hani ludonarrative harmony denilen şey var ya, Evet, oynanışta hikayenin uyumu. işte onun harika bir örneği. Zorluk, hikayeden ayrı bir unsur değil, hikayenin ta kendisi. Vay be. Hayallerinin peşinden gitmenin getirdiği mücadelenin, o yolda çekilen acının ve sonunda ulaşılan tatminin bir simülasyonuna dönüşüyor. Ve bunu sadece mekaniklerle de yapmıyor, değil mi? Kesinlikle yapmıyor. Oyunun sanatsal yönü de bu duygusal yoğunluğu desteklemek için oradaymış gibi hissettiriyor.
Kesinlikle. Hatta o kadar ki bu zorluğun yarattığı o yoğun duygusal anlar oyunun sunumuyla adeta birleşiyor, bütünleşiyor. Nasıl peki? İncelemede oyunun görsel olarak ağzınızı açık bırakacak anlara sahip olduğu belirtiliyor ama bunu günümüz oyun endüstrisinin takıntısı olan fotorealizmle yapmıyor. Bu iyi bir şey. Tam tersine kendine has stilize bir sanat tarzı var. Bu onu jenerik görünen birçok oyundan anında ayırıyor. Hı hı. Benim ilgimi çeken şey şu, bu görsel anlatım sadece güzel manzaralardan ibaret değil. Daha fazlası var. Çok daha fazlası. Tırmanırken dağın yamaçlarında terk edilmiş eski mezarlıklar, devasa taş oymaları gibi detaylar görüyorsun. Vay! Bunlar sana Kami Dağı'nın bir geçmişi, bir ruhu olduğunu fısıldıyor adeta. Yani çevre sadece bir arka plan değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı. Bu çok güçlü bir teknik. Kesinlikle. Oyuncu aktif olarak bir şey okumadan veya dinlemeden, sadece tırmanarak ve etrafına bakarak o dünyanın tarihini ve kültürünü özümsüyor. Aynen öyle. Peki ya renk paleti? İncelemede bunun da tırmanışın zorluğuyla birlikte değiştiğinden bahsediliyor. Evet, bu da çok zekice kullanılmış bir detay. Tırmanışın başlarında, dağın eteklerindeyken her şey daha canlı, daha renkli Güvenli bölge gibi. gibi. Ama ne zamanki yükselmeye, zorlu etaplara gelmeye başlıyorsun, o canlı renklerin yerini daha keskin, daha soğuk tonlar alıyor. Tehlike artıyor. Tehlike artıyor, sivri kayalar, yoğunlaşan kar fırtınaları, renk paleti adeta tırmanışın psikolojik durumunu yansıtıyor. Müthiş. Güvenli ve sıcak bir başlangıçtan tehlikeli ve yalnız bir zirve mücadelesine doğru görsel bir yolculuk bu. Ve bu görsel yolculuğu tamamlayan, hatta belki de onu yaratan en önemli unsur müzik olmalı. Kesinlikle. Kaynakta geçen bir ifade çok dikkatimi çekti. Müzik, deneyimi sadece geliştirmiyor, adeta yaratıyor. Bu çok iddialı bir tanım. Çok iddialı. Özellikle oyunun sonlarına doğru verdiğin kararların ve tüm o mücadelenin doruk noktasına ulaştığı anlarda çalan parçaların oyuncunun içinde derin bir iz bıraktığı vurgulanıyor. Hı hı. Sence müzik nasıl oluyor da bir deneyimi sadece desteklemekten çıkıp onu bizzat yaratabiliyor? Bence bu müziğin duygusal bir kısa yol olması ile ilgili. Yani Oyunun o anında Ava'nın içinde kopan fırtınaları, acıyı, sevinci, pişmanlığı, umudu kelimelerle anlatmak yerine müzik sana hissettiriyor. doğrudan hissettiriyor, final anını çok daha katmanlı ve etkili kılıyor. Özellikle diyalogların az olduğu bir oyunda. Evet, çoğunlukla yalnızsın. Çoğunlukla nefes seslerin ve rüzgarın uğultusuyla baş başa kaldığın bir oyunda, müzik senin en yakın yoldaşın haline geliyor. Çok güzel bir tanım. Sıradan bir arka plan öğesi olmaktan çıkıp Ava'nın iç sesi, hatta anlatının kalbi oluyor. Anlatının kalbi dedin ve bu bizi tam da oyunun en güçlü olduğu yere getiriyor. Evet, O kalp gerçekten de çok kişisel bir yerde atıyor. İncelemenin de vurguladığı gibi bu oyun dünyayı kurtarmakla, büyük bir kötüyü yenmekle ilgili değil. hiç değil. Tam tersine şaşırtıcı derecede gerçekçi, insani ve kişisel bir hikaye anlatıyor. Nedir o hikaye? Avana, daha önce kimsenin tırmanarak zirvesine ulaşamadığı Kami'ye tırmanmak için ailesini, partnerini, arkadaşlarını geride bırakıyor. İşte hikaye anlatımındaki o incelikte tam burada başlıyor bence. Nasıl? Oyun boyunca tırmanış aralarında, dinlenme noktalarında Avana'nın partnerinden ve arkadaşlarından gelen sesli mesajları dinliyorsun. Bu çok ilginç bir mekanik. İnanılmaz bir ikilem yaratıyor. Bir yandan Avana'yı anlıyorsun, onu o zirveye neyin ittiğine, o tutkunun ne kadar güçlü olduğunu görüyorsun. Hı hı. Ama aynı zamanda oyun seni biraz dışarıda bırakıyor. Sanki hem onunla birlikte o zorlu yolda tırmanıyor, hem de kenardan onu endişeyle izleyen sevdiklerinden biri oluyorsun. Yani neden bunu yapıyorsun diye soran kişi oluyorsun. Tam olarak o kişi oluyorsun. Bu oyuncuyu çok ilginç bir ahlaki pozisyona sokuyor. Oyun sana doğrudan Avana haklı mı haksız mı diye sormuyor. Hayır, asla. Ama bu mesajlarla seni sürekli düşünmeye itiyor. Ava, hayallerinin peşinden koşan cesur bir kahraman mı? Yoksa, Yoksa sevdiklerini hiçe sayan bencil bir maceraperest mi? işte bu soru çok önemli. İnceleme, hikayenin bu çift yönlü yorumlama imkanı sunmasının
onu son derece nadir ve nüanslı kıldığını söylüyor. Çünkü basit cevaplar vermiyor. Hayat gibi. Aynen, hayat gibi gri alanlarda dolaşıyor. Kesinlikle. Ve bu sorular sadece Ava ile ilgili değil. Bir noktadan sonra o sorular sana dönüyor. Nasıl yani? Onun tırmanışı senin kendi hayatındaki hedeflerin, tutkuların için bir metafora dönüşüyor. Vay be. Sen bir hayalin için neleri geride bırakırdın? Bu fedakarlığa değer miydi? Oyun sessizce bu soruları zihnine ekiyor. Bu da deneyimi unutulmaz kılan şeylerden biri sanırım. Peki bu kadar büyük ve görkemli bir dağın yanında incelemenin tabiriyle küçük bir köstebek yuvası da var mı? Yani pürüzler. Aynen. Oyunun can sıkan, deneyimi baltalayan kusurlarından bahsediliyor mu? Olmaz mı tabii? Bu kadar iddialı bir tırmanışta ayağının kaydığı anlarda oluyor. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Beklediğim bir şeydi. İnceleme, oyunun teknik anlamda mükemmel olmadığını ve bazı can sıkıcı sorunları olduğunu açıkça belirtiyor. Ne gibi mesela? Özellikle tırmanış mekaniğinin doğası gereği, Ava'nın uzuvlarının bazen garip şekillerde büküldüğü, fizik kurallarına aykırı hareketler yaptığı, Anladım, o cenki dedikleri durumlar. evet tam olarak o, veya tutunması gereken bir yeri milimetre farkla kaçırdığı anlar yaşanabiliyormuş. Yani o hassas kontrol hissi bazen oyunun kendi teknik aksaklıkları yüzünden kaybolabiliyor. Maalesef. Bu özellikle yüksek konsantrasyon gerektiren bir oyunda epey sinir bozucu olmalı. Evet, hatta incelemeyi yazan kişi neredeyse bütün bir tırmanışına mal olacak bir an yaşamış. Ciddi misin? Ava'nın ayağı tutunması gereken bariz bir çıkıntıyı es geçip hemen üstündeki dümdüz bir kaya yüzeyini tercih etmiş. Bu da neredeyse düşmesine neden olmuş. Eyvah! O yoğun odaklanma anında kendi hatan yüzünden değil de oyunun bir hatası yüzünden başarısız olmak eminim ki oyuncuyu çileden çıkarabilir. Ancak anladığım kadarıyla kaynak bu sorunların genel deneyimi mahvedecek kadar sık veya büyük olmadığını da ekliyor. Doğru, onu da belirtiyorlar. Hatta ilginç bir yorum var. Bu durumun bir nevi ekstra bir zorluk katmanı olarak görülebileceği söyleniyor. Evet. Bu bana biraz zorlama bir iyimserlik gibi geldi açıkçası. Bir hatayı özellik gibi sunmak Ben de biraz öyle düşündüm. ama belki de şöyle bir tarafı vardır. Gerçek bir tırmanışta da her şey mükemmel değildir. Bazen bir taş yerinden oynar, bazen bastığın yer beklediğin kadar sağlam çıkmaz. Doğru. Belki de bu teknik hatalar istemeden de olsa bu öngörülemezlik hissini simüle ediyordur, ne dersin? Bu ilginç bir bakış açısı. Yani oyunun kusurları bile tematik olarak bir anlam kazanabilir diyorsun. Belki zorlarsak. Yine de kontrolün tamamen sende olduğu hissiyatı bu oyun için çok önemliyken bu tür anların o hissiyatı zedelediği de bir gerçek. Tabii. Kaynakta oyunda istediğin uzvu manuel olarak seçmene olanak tanıyan bir mekanik olduğu da belirtiliyor. Bu tür sorunların etrafından dolaşmana yardımcı olabilir. Ama kriz anında İşte o kriz anında, o panikle, genellikle oyunun otomatik olarak seçtiği uzva güvendiğin için bu sorunlar zaman zaman tırmanışa gölge düşürebiliyor. anlıyorum yani. Kusurları var ama bu kusurlar oyunun sunduğu o muhteşem deneyimin yanında küçük kalıyor. Aynen öyle. Peki o zaman tüm bu parçaları birleştirdiğimizde elimizdeki incelemeye göre nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Cairn nasıl bir oyun? Sonuç olarak kaynak çok net bir şekilde söylüyor. Cairn sadece iyi bir oyun değil, harika bir oyun. Vay! İnanılmaz derecede incelikli ve kişisel bir hikaye, neredeyse herkesi zorlayacak ama bir o kadar da ödüllendirici bir zorluk seviyesi. Ve sanat yönetimi? Ve bütün bunları bir araya getiren muhteşem bir sanat yönetimi sunuyor. Oyun boyunca hissettiğin o öfke, hüzün, coşku, şaşkınlık gibi bir dizi duygu. Hı hı. Bu deneyimi basit bir oyundan çok daha anlamlı, kişisel bir yolculuğa dönüştürüyor. Çok güçlü bir sonuç. İncelemeyi yazan kişi, bu deneyimin herkes tarafından yaşanması ve anlattığı hikayenin duyulması gerektiğine inanıyor. Şimdi hayatındaki hedeflerin, tutkuların ve bu yolda neleri feda etmeye istekli olduğun üzerine derinlemesine düşünmeye davet ediyor. İşte bu çok önemli. Bu zorlu yolculuğun sonunda varacağın yer, geride bıraktıklarına ve feda ettiklerine gerçekten değecek mi? İşte bu, oyun bittikten günler sonra bile senin cevaplaman gereken en büyük soru olarak kalıyor.